Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz saç bandının nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere. Esneme kısmı arkada gördüğünüz gibi, hem de soğuk havalara uygun güzelce bir kulak kapatıcı, soğuktan koruyucu da aynı zamanda. Yine farklı bir iple de yaparsanız aynı formda olabilir, görüntü aynı olabilir ama aynı yumuşaklığı yakalayamayabilirsiniz arkadaşlar. Pofidik iplerle ördük, bu kadife iplerle yumuşacık bir dokusu oldu. Küçük bir çiçekle şöyle hareketlendirdik. Şimdi anlatımımıza geçmeden önce, eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Gerekli olan malzemelerimiz şöyle: kadife ipim var ve bir tane küçük esnek toka. Bakın, bu arka kısımda esnekliği sağlayacak. Şöyle bir başlangıç ilmeği atarak başlayalım. İlk önce sık iğne yapıyorum tokanın üzerine. Bakın, 1 2 3 4 ve 5. Burada istediğiniz kalınlık diyebiliriz. Ben bir tane sağdan bir tane soldan çoğaltarak 7 tane sık iğne ile tamamlayacağım. Bu şekilde bakın, aynı kalınlıkta karşı tarafı da düşündüğünüzde şöyle esnekliğini de tokanın tekrar gösteriyorum. Bu şekilde şu kalınlıkta, hatta biraz daha kalını diyebiliriz. Enini ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Daha ince ya da daha kalın yapmak isterseniz buradaki sık iğne sayısını çoğaltmanız ya da azaltmanız gerekiyor. Şimdi bir üst sıraya çıkarken bir tane zincir çektim. Döndüm. Hemen dibindeki boşluktan bir, yanındakine geçtim. 2 3. Bu arada şunu şöyle alalım, üzerinden örelim. 4 ve 5. Şimdi son kısma 2 tane yapalım sık iğnemizi. 6. Bir tane zincir çektim, çevirdim. Hemen dip kısmından 1 2 3 4 5 6 ve burada da tekrar çift batıyorum. 7. Yine bir zincir örgümü çevirdim. Her sık iğneye bir kez batarak devam edeceğim. Yetişkin için yaparsanız ya da çocuk için yaparsanız farklı ölçülerde yapmak gerekebilir. Aslında şöyle anlatayım. Aşağı yukarı bir ölçü vardır. Elinizde kullandığınız bir malzemedir ya da daha olmadı, herhangi bir, mesela iple baş çevresi ölçüsü alınır. Biraz daha kısa yaparak tamamlayabilirsiniz. Bu arkadaki lastik tokanın esnekliği de buradaki kısa bıraktığımız kısmın tamamlayıcısı olacaktır. Şimdi 7 tane sık iğneye ulaştım. Bakın, 3 sıradır, hatta 2 sıra olmuş. 7 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi her sırada 7 tane sık iğne yaparak bu kısmı uzatacağım. Daha sonra da yeniden tokaya bağlayacağım şu kısmına. Şimdi ben video dışında öreceğim burayı, başka bir detay olmadığı için burayı ördükten sonra birlikte devam edelim. Şöyle uzattık, bakın. 7 tane sık iğneden oluşan kısım 30 sıra oldu. Öncesinde de zaten 2 sıramız var. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum. İkinci sık iğneden itibaren yine sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi çeviriyorum. Yine bir zincir, ikinci sık iğneye geçiyorum. 1
2, 3, 4 ve 5. Şimdi şöyle bakın. Düz bir şekilde katladım. Yine buraya geldim. Aynı şekilde başlangıçta yapmış olduğum gibi yapacağım. Ama bu sefer şu kısma ekleyerek yapacağım. Tokadan geçtim. İlk sık iğneden geçtim. 1. Tokadan. İkinci sık iğneden. 2. Bu şekilde yine 5 tane sık iğne ile tokaya bağlıyoruz ördüğümüz kısmı. Sonuncu sık iğnemizi de yaptık. Şöyle zincirimizi çektikten sonra bu ipin zaten bir soyulma durumu olduğundan çok sıkı bırakmamaya çalışıyorum. Bakın zaten şöyle ipi çekerken ipin dışındaki bu pofidik kısım sökülüyor. O yüzden çok ipi çekiştirmeden şöyle iç kısma doğru alıyorum. Daha sonra keseceğim buradan. Başlangıç kısmını da aynı şekilde şöyle iç kısmını alalım. Evet. Pofidik bandımız hazır. Üzerine istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle küçük bir detay yapacağım. Sizlere de fikir olması için. Şimdi süsleme kısmına geçebiliriz. Bunları şöyle kenara alalım. Yine aşağı yukarı aynı kalınlıkta ama bu sefer normal dokuda bir ip. Başlangıç ilmeğinden sonra 6 tane zincir çekip ilk zincirden şöyle ilmeğimi çıkarıp tığımdan geçiriyorum ve küçücük bir halka oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3. zincirden bir sık iğne ile küçük bir pıtırcık oluşturdum. Alt kısımda da 3 tane zincirim kaldı bakın. Şimdi buraya üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir ve bakın şöyle yan taraftan batıyorum. Sık iğne ile bağladım. Şimdi arada zincir çekmeden tekrar bir tane üçlü trabzan, 3 zincir, yine sık iğne. Bu şekilde şuradaki halkayı doldurana kadar, tam bir yuvarlak oluşturana kadar devam edeceğim. Şöyle örmeye devam ediyorum. Toplamda 12 tane pıtırcık ve sık iğne yaptıktan sonra başlangıçtaki ilk zincirimizin tepesine şöyle ilmek kaydırmayla geçip sıkıca bir zincirden sonra ipimizi keselim. Daha sonra bu ipi arka kısma geçirip sağlamladıktan sonra kesebiliriz. Şimdi bunu da şöyle dikerek birleştireceğim. Şöyle ince iğne ve ince ip tercih ediyorum dikerken. Rengi farklı olsa bile ipimiz kalın, kullandığımız ipimiz, diktiğimiz ipimiz de ince olduğu için belli bile olmuyor yani.
O yüzden ince ip kullanıyorum. Şöyle ara ara minik minik tutturacağım. Dikiş kısmını tamamladıktan sonra dilerseniz orta kısmında bir tane boncuk, ince vesaire kullanabilirsiniz. Renklendirmek adına. Şöyle bir inci kullanacağım tam orta kısmına. Daha sonra arka kısımdan iyice sağlamladıktan sonra ipimi keseceğim ve bandımız tamamlanmış olacak. Evet, gördüğünüz gibi küçük hanımlara çok yakışacak tatlı bir saç bandı yaptık. Umuyorum ki sizin de beğeneceğiniz bir çalışma oldu arkadaşlar. Kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.